Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz boyunluk modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Boyunluğumuz sadece trabzanlardan oluşmakta arkadaşlar. Artırma ve eksiltme ile giden bir model, büyüyen bir model. Şöyle uç kısmından başlamakta, yani şu kısımdan başlayıp artıra büyütüyoruz. Büyüttükten sonra da eksilte eksilte küçültüyoruz arkadaşlar. Yine başlamış olduğumuz noktaya geri dönüyoruz. Yani aynı şekilde 3 trabzanla başlıyoruz. Yine 3 trabzana geri dönüyoruz arkadaşlar ve bu şekilde bir boyunluğumuz olmuş oluyor. Boyunluğumuzun ölçüleri, şimdi bakın şöyle açayım size bir. Evet, bakın artıra geldim. Boyunluğumun sadece tek bir taraftan artırıyoruz. Bu kısma kadar gelip şu kısmı 45 santimlik bir ölçümüz var. Şöyle uzunluk 45 santim arkadaşlar. En sonki artırma yerimize kadar da 90 santim ördüm. Daha sonrasında da 1,90 santimde eksilterek ördüm. Toplamda boyunluğumun ölçüsü 1 metre 80 santim oldu. Şimdi siz daha küçük yapmak isterseniz bu artırma yerine 90 santime kadar değil de işte 80 santime kadar, 70 santime kadar yapabilirsiniz. Mesela yeni doğan çocuklarda bu kısmı 45 santim yani uzunluk olarak 45 santim örüp diğer kısmı da 45 santim azaltarak örüp 90 santimlik bir boyunluk elde edebilirsiniz. Tamamen sizin istediğiniz büyüklüğe bağlı. Benimkisi 1 metre 80 santimlik oldu. Yani dediğim gibi en sonki artırmaya kadar 90 santim ördüm. Daha sonrasında da 90 santimlik bir eksiltme ile bitirmiş oldum arkadaşlar. Böylelikle de şalımı hazırlamış oldum. Zaten videonun içerisinde bütün bilgileri veriyorum. Hiç atlamadan dinlerseniz çok kolaylıkla yapabilirsiniz. En sonda da bu şekilde 2 tane pomponlar hazırladım. Yine kullanmış olduğum ipliğimden hazırlayarak şalımı bitirmiş oldum. Şimdi kullanmış olduğum malzemelerimden bahsedeyim. İp olarak Nako Paris kullandım. Normal ipliklerden, bebe yünlerinden, herhangi yünlerden de yapabilirsiniz. Ama bu ipin verdiği doku gerçekten çok güzel. Kodunu da şöyle söyleyeyim size. 712 790 pardon 292, kodu 292 arkadaşlar. Tığ olarak da 5 numara 3 milimlik bir tığ kullandım arkadaşlar. 3 adet ip gitti bundan. Şöyle bakayım, metresi yazıyor mu? Bir yerde yazıyordur. %60 polyamid, %40 akrilik arkadaşlar. 245 metrelik bir uzunluğu varmış. 100 gram 245 metrelik bir uzunluğu var. 3 tane ip kullandım. Bu kadar kaldı 3. ipimden. Evet, şimdi isterseniz boyunumuzun yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınıza da destek olmayı unutmayın. Takıldığınız bir yer olursa mutlaka sorun arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Evet arkadaşlar, şalımızın yapımına geçiyoruz. Öncelikle 3 tane zincir çekiyoruz. Şimdi bu sabitlememde 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Hatta 4 tane çekelim. Evet, 4 tane zincir çektim. İpimi doluyorum. İlk baştaki ilk birinci zincirime batıyorum. Trabzan yapacağım. Bakın tığımda 3 tane var. 1, 2 de çıkıyorum ve trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum. Aynı yere. Burada 3 tane trabzanım olmuş oldu. İpimi döndürüyorum. Örgümü daha doğrusu döndürüyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Bakın burada artırma yapacağım. Batıyorum hemen dibine. Şöyle gözüküyor mu? Evet, hemen dibine batıyorum. Ve çıkardım. Burada zincirim dahil 2 tane trabzanım olmuş oldu. İpimi doluyorum. Yanındaki trabzanıma batıyorum. 2, 3. Yanındakine batıyorum. Şöyle 3, 4 tane trabzanım olmuş oldu burada. Şimdi biz artırmayı bu tarafta yaptık ve hep o tarafta artırma yapmaya devam edeceğiz. Eğer şaşırırsanız, hani tüylü bir ip, şaşırırsanız nerede artırma yaptık diye şöyle bir işaretleyici takarak artırma yapmış olduğumuz noktayı belirleyebiliriz. Hep o yönde artırma yapacağız çünkü. Döndürüyorum.
3 tane zincir çekiyorum. Bakın bu tarafta artırma yapmayacağım. O yüzden dibine batmıyorum, yanındakine batıyorum. Çünkü benim 3 tane zincirim zaten bir trabzan olarak geçiyor. O yüzden yanındakine battım. Trabzan yaptım. 2 trabzanım. Yanındakine bir kere batıyorum. 3 trabzanım. Ve buraya da batıyorum. Burası benim artırma noktamdı. Artırma tarafımdı. Battım. 4 trabzan. Ve bu trabzanı yapmış olduğum yere bir kere daha batıyorum. 5 tane trabzanım olmuş oluyor bu noktada. Döndürüyorum. İşaretleyicim burada kalıyor arkadaşlar. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bakın işaretleyicim burada. Yani demek ki ben burada artırma yapmam gerekiyor. O zaman ne yapıyorum? Hemen dibine, yani şu zincirimizi çekmiş olduğumuzu hemen dip kısmına bir tane trabzan yapıyorum. 2. Yanındakine devam ediyorum. Burada 6 tane trabzanım olacak. 3, 4, 5, 6. 6 tane trabzanımı yaptım. Döndürüyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi bakın. İşaretleyicim nerede? Burada. Demek ki ben bu tarafta artırma yapacağım. Burada artırma yapmayacağım. O zaman ne yapıyorum? Dibine batmıyorum. Dip kısmına batmıyorum. Yanındaki trabzana batıyorum. Çünkü artırma yapacağımız zaman dip kısmına batıyoruz. Artırma yapmayacağımız zaman yanına batıyoruz. 2. Burada da 7 tane trabzanım olacak. 3, 4, 5, 'şöyle sondaki zincirime batacağım. 6. İşaretleyicim nerede? Burada. O zaman burada 6. yapmış olduğumuz aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum. Ve burayı 7 tane yapıyorum. Döndürüyorum. İşaretleyicim burada. 3 tane zincir çekiyorum. Ben burada artırma yapmam gerekiyor. Çünkü benim işaretleyicim artırma yapmış olduğum nokta burada. Ne yapıyoruz? 3 zincir çektik. Dibine batıyoruz. Çünkü artırma yaparken dibine batıyoruz. Ve burada da 8 tane trabzanım olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Devam ediyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Bu tarafta artırma yok. İşaretleyicim burada. Ne yapıyorum? Dibine batmıyorum. Yanındakine batıyorum. Trabzan yapıyorum. Burada 9 tane trabzanım olacak. Her sırada bir tane artacak arkadaşlar. 2, kaç tane oldu? 3, 4, 5, 6, 7, sondaki zincirime batıyorum. 8. Burada artırmamız var. İşaretleyicim burada. 8 ve 9. Aynı yere tekrar trabzan yaptım. Döndürüyorum. Hatta bunu dipte kaldıkça yukarıya doğru getirin arkadaşlar. Gözünüzün önünde olsun. Ne yapıyorum? 3 tane zincir çekiyorum. Bu tarafta artırma yapıyorum. Hemen dibine trabzanımızı yapıyoruz. Burada 2 tane trabzanım olmuş oldu. Bu sırada 10 tane trabzanım olacak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ve 10. Evet, şu sondaki zincire 10 batıyorum, batamamışım. Evet,
10'uncuyu yaptık. Döndürüyorum. 3 zincir çekiyorum. İşaretleyicim burada. Bu tarafta artırmam yok. O zaman ne yapıyorum? Dibine değil, yanındakine batıyorum. 11 tane trabzanım olacak burada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'uncuyu zincire yapıyorum. 10. İşaretleyicim burada. O zaman burada artırmam var. Aynı yere bir tane daha artırma yapıyorum ve 11. Döndürdüm. 3 zincir çekiyorum. İşaretleyicim burada. Bu tarafta artırma yapıyorum. Dibine batıyorum. Ve devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde ilerleyeceğiz. Aynı şekilde devam edeceğiz. Yukarıya doğru gideceğiz. Ne kadar artırma yapacağım? Ben artırmaları yapayım. Kaç sıra ve kaç santim artırma yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Hem ölçeceğim hem de bir sırada kaç tane trabzan olduğunu yine sizinle paylaşacağım. Bu şekilde ilerleyelim. En son ne kadar artırma yapacağız, sonra eksiltme ile devam edeceğiz. O artırma yerinin bitiş noktasına kadar gelelim. Eksiltmeleri beraber yapacağız. Arkadaşlar, ben şalımda istediğim genişliğe kadar, uzunluğa kadar geldim. Şimdi bakın, şöyle göstereyim, tam hani yapmış olduğum ölçüleri. Şöyle başladık, buradan başladık, ilerlettik, artıra artıra arttıra bu kısma kadar geldik. Şimdi benim burada toplamda en son geldiğim noktada 90 tane trabzanım var. Uzunluk olarak da 90 santimlik bir uzunluğum oldu. Yani şu başlamış olduğumuz noktadan itibaren buraya kadar ölçüyorum ve 90 santimlik bir uzunluğum oldu. Genişliğimi ölçmedim. Şöyle en son genişliğimi de bir ölçeyim. Kaç genişlik olmuş? Evet, 45 santimlikte bir genişliğim olmuş arkadaşlar. Şimdi 90 santim ördüm. 90 santimde bitişim olacak ve şalımın boyu toplamda 180, 1 metre 80 santimlik bir ölçüm olacak. Şimdi siz daha uzun yapmak isterseniz artırmaya devam edebilirsiniz. Daha kısa yapmak isterseniz de daha az, yani örnek veriyorum işte 80 santimlik yapmak istiyorsanız büyük ihtimalle 80 trabzana denk gelecek. Burasının genişliği 80 trabzan olacak. O kadar yaparsınız. Yani buradaki genişlik size kalmış. Yetişkin model yapıyorum ve ideal, yani benim için, ben kendimi ölçtüğümde ideal bir ölçü oldu. Ve buradan sonrasında da artık eksiltmeye gideceğiz. Tekrarlıyorum. Uzunluğum buradan itibaren, şu başlangıç noktasından itibaren en son artırma yapmış olduğum yere kadar 90 santim. Trabzan sayım da 90 tane arkadaşlar. Ve şu genişlikte 45 santim. Evet, şimdi devam edelim. Eksiltmeleri nasıl yapacağımızı söyleyeceğim. Şöyle başlayalım. Bakın, benim işaretleyicim hala burada. Onu çıkarmıyoruz çünkü eksiltme kısımlarında da bize gerekli ve tüylü bir ip olduğu için bazen hani nerede artırma yaptığımızı unutabiliriz. O yüzden bunu illa hani sonuna kadar getirmekte fayda var. Böyle bir işaretleyiciniz yoksa bir ip, renkli bir ip takarak da yapabilirsiniz. Evet, şimdi bakın, artırma yerindeydim. Artık buradan sonra eksiltmeye gideceğimiz için eksiltme yerim burası benim olacak. Döndürüyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Biraz daha yakınlaştıralım. Evet. Şimdi bakın, önceden artırma yaparken 3 tane zincir çektikten sonra dibine trabzan yapıyorduk artırma yaparken. Şimdi eksiltme yapacağımız için dibine yapmıyorum. Yanındaki trabzana, bakın, dibine yapmıyorum. Yanındaki trabzanıma trabzan yapıyorum. Böylelikle burada bir tane eksiltme yapmış olduk. Gidişlerde eksiltmemizi bu şekilde yapacağız. Bu şekilde gidişlerde, bakın işaretleyeceğim burada. Diğer tarafa doğru gidiyorum. Gidişlerde eksiltmemizi bu tarafta yapacağız. Şimdi başka eksiltme yok. Sadece başlangıç ve bitişlerde. Şimdi başlangıçtayım. Trabzanımı örüyorum. Bir tane eksilttim. 90 tane trabzanım vardı. 80 tane trabzanım, 89 tane trabzanım kalmış olacak burada. Şimdi sıra sonuna kadar trabzanlarla ilerleyelim arkadaşlar. Ve daha sonrasında da
bu tarafa kadar geleceğiz. Sadece işaretleyicimizin olduğu yerde eksiltmeler yapıyoruz. Bunu unutmayalım. Diğer tarafta eksiltme yok. Diğer tarafı nasıl bitirdiysek ve oradan nasıl başladıysak aynı şekilde o kısmı yapacağız. Şimdi gidelim sonuna kadar gidip tekrar dönüp buraya kadar gelelim. Sonda 2 tane trabzanım olana kadar öreceğim arkadaşlar. Yani burada şu işaretleyicimin olduğu yere geldiğimde sonda 2 tane trabzanım kalacak. Yine dönüşteki eksiltmeyi de sizlerle paylaşacağım. Evet, bakın sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda 2 tane ilmeğim kaldı. İpimi doluyorum. Şimdi batıyorum. Sıradaki ilmeğimi battım. 2 tane çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Yanındaki zincirim var sonda. Ona da batıyorum. 2 tane çıkarıyorum. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde çıkardım. Böylelikle burada bir tane eksiltme yapmış oldum. Döndürüyorum. Bakın işaretleyicimin olduğu yerde yaptım bunu. Döndürüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi yine bakın dip kısmına değil yanındakine. Bakın eksiltme yapmak için dibine değil, hani başlarken artırma yapmak için dibine batıyorduk ya arkadaşlar, artık batmıyoruz. Buradan sonrasına bakın işaretleyicimin olduğu yerdeyim şu anda. Dibine batmıyorum. Yanındaki trabzanıma buraya batıyorum ve orada bir tane trabzanımı yapıyorum. Zincirimle birlikte 2 tane trabzanım olmuş oldu ve devam ediyorum yine. Hiçbir eksiltme yok. Buradan sonrasında evet, şimdi yine örelim. Bu kısımda hiçbir işlem yapmıyoruz. Önceden nasılsa burada da aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Yine öreceğiz. Buraya kadar geleceğim. Daha sonrasında buradan dönüp şu işaretleyicimin olduğu bitiş yerine kadar, sonda 2 tane kalana kadar geleceğim. Ve yine eksiltmemizle devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi örelim. Buradan sonrasında eksiltme yok. Tekrarlıyorum. Eksiltmelerimiz sadece şu işaretleyicimizi taktığımız tarafta mevcut. Diğer tarafları hep aynı şekilde ilerleyecek. Şimdi tekrar gelelim sona kadar. Yani şu işaretleyicimin olduğu yere kadar gelelim. Sonrasında yine bir kez daha eksiltme nasıl yaptığımı yine sizlerle paylaşacağım. Şimdi bakın yine işaretlemiş olduğumuz yere kadar geldim. Sonda 2 tane ilmeğim var. Şimdi bir tanesi bu, bir tanesi de şu zincir kısmı. Şimdi bir tane batıyorum. Bakın batıyorum. 2 tane çıkarıyorum. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Şuradaki zincire de batıyorum arkadaşlar. Sonda bir tane zincirim var. Bu zincire de batamadım. Şöyle. Evet. Zincirime de batıyorum. Daha sonrasında 2 tane çıkıyorum. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Döndürüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. İsterseniz buradaki zincirimizi de işaretleyici takabilirsiniz. Hani sonda eğer şaşırırsanız nereye batacağınızı bilemezsiniz. Bu işaret zincirinize de bir tane işaretleyici takabilirsiniz. Şöyle göstereyim size nasıl takmanız gerektiğini. Şimdi bu zincirim. Şöyle bakın şuraya da isterseniz takabilirsiniz. Sonda hani nereye batmanız gerektiğini anlamanız için bu şekilde yapabilirsiniz. Evet. İpimi doluyorum. Şimdi bakın dibine değil, dip kısmına batarsak artırma yapmış oluruz. Dibine değil, yanındakine. Şöyle bakın dibine değil, yanındakine batarak trabzan yapmış oluyorum. Dediğim gibi şunu da şöyle takarsınız buraya. Nereye takmanız, batmanız gerektiğini
bilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi eksiltmelerimiz bu şekilde olacak. Gidiş ve dönüşten bir kere daha göstereceğim. Sonrasında artık kendimiz yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir o kısma kadar yine gelelim. Bakın eksiltme başlamış oldu. Buraya kadar yine bakın işaretleyicimin olduğu yere kadar yine dönüp dolanıp geliyorum. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bakın sıra sonunda 2 tane ilmeğim var. Bir tanesi burası, bir tanesi de zincirim. İşaretleyici takarsanız yeni başlayan arkadaşlar çok daha rahatlıkla görürler arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle işaretleyicimi şuraya takayım. Daha net görün. Bakın bir tanesi bu ilmeğim, bir tanesi de bu. 2 tane ilmeğim kaldı sonda. Trabzanım kaldı sonda. Şimdi yanındakine batıyorum. İpimi dolamıştım. Yanındakine batıyorum. 2 tane çıkarıyorum. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Zincirime batıyorum. 2 tane çıkarıyorum. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Döndürdüm. Burası eksiltme tarafımız arkadaşlar. Unutmuyoruz. Döndürüyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi bakın şöyle dip kısmına değil. Yani normalde dibine batmamız gerekiyordu. Dibine değil. Yanındaki trabzanıma batarak ilerleyeceğim. Şöyle daha da yakınlaştıralım. Bakın buraya değil, buraya. Evet. Ve her birine birer tane trabzan yaparak ilerliyorum. Evet, eksiltmelerimiz bu şekilde yapacağız. Şimdi bakın gözüküyor mu arkadaşlar? Şöyle daha net görürsünüz. Eksiltmemiz başladı bile. Daralmaya başladı bile. Şimdi bunu sonda 3 tane kalana kadar 3 tane ile başlamıştık. Kalana kadar devam ettireceğiz. Sonlara yakın geleceğim arkadaşlar. O kısımları beraber yapacağız bitişini. Oraya kadar gelelim. Eksilte eksilte. Benim boyunluğum tamamlandı arkadaşlar. Son 1-2 sıra eksiltme yerimiz kaldı. Bitişi yapacağız beraberce. Bakın şöyle. Şu kısım üçgen kısmı, boğaz altına ön kısma gelecek kısım. Buralar bağları. Evet. Şimdi beraberce bitişini yapalım. Evet, sonda bakıyorum. 2, 4, 5 tane ilmeğim kalmış. Döndürüyorum. 3 zincir çektim. Dibine trabzan yapmıyoruz. Yanındakine yapıyoruz. Evet. Döndürüyorum. 3 zincir çekiyorum. Yanındakiyle devam ediyorum. Burada eksiltme yapacağım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bir bu, bir bu kaldı. 2 ilmeğim batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. Buradaki zincirime de batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde çıkardım. Döndürdüm. 3 tane ilmeğim kaldı. Dibini değil, yanındakine. Şöyle şurada zincirim var. Zincirimi yapıyorum. Tekrar döndürüyorum. Ve burada direkt eksiltme yapıyorum. Hepsini tek seferde çıkardım. En sonunda 3 tane ilmeğim var arkadaşlar. 3 zincir çektim. Bakın yapacağım işlem 3 tane zincir çekiyorum. Şu kısma batıyorum. Gözüküyor mu? Evet. Bakın buraya batıyorum. İçinden çıkardım. Tek ilmeği düşürmüş oldum. Bir zincir çektim ve sonlandırdım. Bitirdim.
Şimdi bir tane makasımızı bulalım. Onunla birlikte bu kısmı keseceğim. Şalımı böylelikle bitirmiş oldum arkadaşlar. Şu işaretleyicimi de artık buradan çıkarabilirim. Evet. Şalımızı tamamlamış olduk. Şimdi pomponumuzu yapalım. Pomponlarımızı şu iki tane bağcık kısmına, yani şu kısımlara iki tane pompon yapacağım. Böyle küçük pomponlarım olacak arkadaşlar. Şöyle nasıl yapacağız onu da. İsterseniz yapmaya da bilirsiniz. Bakın pompon aparatlarının en küçüğüyle yapacağım. Zaten dediğim gibi küçük olsun istiyorum. Şöyle sarıyoruz. Bu şekilde saracağız. Siz eğer birazcık daha büyük istiyorsanız bu aparatların daha büyükleri var. Onlarla da yapabilirsiniz. Ben öyle dediğim gibi çok büyük bir şey istemediğim için şöyle en küçüğünü kullandım. Ve buna yapacağım. Evet. Şimdi bunu sardık. Bu kısmı sardık. İpimizi kestik. Şimdi buraya da yine aynı şekilde saralım arkadaşlar. Evet, bunu da sardım. Kapatıyorum. Yine ipimizi kesiyorum. Şöyle bir parça da yine kesiyorum bu ipten. Çünkü bağlayacağım. Şimdi tekrar makasımızı alıyoruz. Ve şöyle şuradan kesiyorum. Diğer tarafını da sardım. Diğer tarafı da kesiyorum. Evet. Boyamış olduğumuz ipi şöyle ortadan geçiriyorum. Dikkat edin açılmasın. Şurada kesmediğim bir yer kalmış. Evet. Bunu buraya düğüm yapacağım. İyice bağlayacağım yani. Birkaç tur döndürüyorum. Ve o şekilde bağlıyorum. Sağlam olsun diye yaptım bunu. Evet, şimdi çıkarabilirim. Bir tane pomponumu hazırladım bile. Şimdi diğerini de yapacağım arkadaşlar. Ama önce bunu beraber nasıl takacağız onu da göstereyim. Şöyle fazlalıkları, hoşunuza gitmeyen kısımlar varsa şöyle bakın. Kesin. Yani şöyle fazlalıklarını kesebilirsiniz. Şunu şöyle alayım. Bakın. Düzeltebilirsiniz yani makasınızla. Bu şekilde. Evet. Tamamdır. Şimdi nasıl yapacağız? Hemen alıyorum uç kısmına. Şunu da iğneme takıyorum. Burayı da iğneme takıyorum. Şöyle bir eşitleyeceğim bağcıklarını. Evet. Hemen burada. Bakın hemen son kısmına, son bir tane kalan kısmına şu şekilde iğnemizle geldik. Bunu buraya sabitledim. Nerede? İğnemden çıkmasaydı. Evet. Şimdi iyice sabitlensin diye şöyle arka tarafından da giriyorum.
İyice bunu buraya şöyle ilmeklerden gire gire iyice sabitleyeceğiz arkadaşlar, sökülmesin diye. Bakın. Evet. Şimdi sabitleyelim. Düğüm atalım. Gelelim. Evet, iyice sabitledik arkadaşlar. Düğümler atın yani burada. Aynı renginde olduğu için gözükmeyecektir. Şimdi diğer tarafı da yapayım. Bu kısmında pomponunu yapayım, ekleyeyim. Sonra bitmiş haliyle gelelim. Evet, pomponlarımızı da ekledik. Tamamlamış olduk. Şöyle karıştırıyoruz pomponlarımızı. Evet. Şimdi şöyle son halimizi de bakın koyalım, son halimizi. Son halimiz bu arkadaşlar. Şalımızı bitirmiş olduk. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah kolaylıkla da yapabilmişsinizdir. Oldukça kolay bir model. Trabzanlar üzerine yapılı, artırma eksiltmelerle birlikte yapılabilecek en kolay modellerden birisi. Yapıp böyle boynunuza tam bu havalarda, karlı havalarda kullanılabilecek çok şık bir model oldu. İpi dolayısıyla da ayrı bir hava katmış oldu. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Hepinize sağlıklı günler dilerim.